Merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün bu videomuzda bu şirin sandalyemizi yapacağız. Minderiyle birlikte bütün detaylarını gösteriyor olacağım. Lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle sandalyemizi yapmak için bir daire kapak kullanıyoruz. Büyüklüğüne siz karar verebilirsiniz. Bu şekilde kapağımızı kalıp olarak kullanıp kartonumuzdan bir daire kesiyoruz. Daha sonra bu daire şeklindeki ürünümüzün altına yerleştirmek üzere dikdörtgen bir çubuk şeklinde yeni bir karton daha kesiyoruz ve şekil alabilmesi daha kolay olsun diye kapağımızın etrafında döndürüyoruz. Çünkü buna yuvarlak bir şekil vereceğiz. Kartonumuz kırılmasın diye bu şekilde kapaktan yardım alıyoruz. Daha sonra bu yaptığımız şekli şeridi dairemizin altına yapıştıracağız. Sandalyemizin alt oturak kısmını tamamlamış olduk bu şekilde. Ve şimdi böyle bir dikdörtgen kağıt parçasına kürdanlarımızı yapıştıracağız. Bunların ölçülerini yine açıklamalarda ben size belirteceğim. Kürdanlarımızı kareli kestiğim kağıda her bir kareye gelecek şekilde yerleştireceğim. Çünkü daha sonra kürdanlarımıza işlem yapacağız. Arada pay kalması gerekiyor o yüzden. Ve kürdanlarımızın sivri olan uçlarını kesmemiz gerekiyor. Çok sivri olmaması gerekiyor. O yüzden hepsini aynı boya eşitliyoruz ve uçlarındaki en sivri noktaları alıyoruz. Kesme işleminin ardından daha pürüzsüz olması için zımparalıyoruz kestiğimiz kısımları. Orada herhangi bir çıkıntı, kötü görüntü olmaması için zımparalayarak düzleştiriyoruz. Daha sonra kağıdımıza bu kürdanlarımızı yapıştıracağız. Dediğim gibi kareli kağıttan kestiğim bu kağıda her bir kareye bir kürdan gelecek şekilde kürdanlarımızı yapıştıracağız. Bunu kağıda yapıştırmamızın sebebi bükebilmemiz, kürdanların hepsini eşit şekilde bükebilmemiz. O yüzden kağıt üzerinde çalışıyoruz. Tek tek kürdanları da şeye yapıştırabilirdik ama o geriye üst tarafta bir açılım vermek gerekiyor. Bir açı oluşturmamız gerekiyor. O açıyı oluşturabilmek için kağıtta çalışmamız çok daha sağlıklı oluyor. Evet, tüm kürdanlarımızı gördüğünüz gibi kağıdımıza yapıştırdık ve şimdi boncuklarımızı kürdanlarımızın orta kısmına takıyoruz. Bu sandalyemizin sırt kısmında, yaslanma kısmında dekoratif bir görüntü verecek. Burada boncuklarımız pembenin bir tonu, kiremit tonlarında. Ama biz bunu daha sonra tabii ahşaplarla beraber yani kürdanlarla beraber boyayacağız. Her bir kürdana bu şekilde boncuklarımızı takıyoruz. Boncuklar biraz daha büyük olduğu için kürdanların arasını biraz daha açıyor. Tabii bu bizim istediğimiz açıyı da veriyor. Kürdanlarımız üst tarafa doğru biraz daha açılmış olacak. Alt tarafı daha dar, üstü de yelpaze gibi düşünün. Alt tarafı biraz daha dar ve üst tarafı biraz daha geniş bir çalışma istiyoruz. Evet, kürdanlarımız gereken açıyı aldılar. Bir kağıt kesiyoruz aynı açıya sahip şekilde. O genişliğe göre o şekli vererek yelpaze şeklindeki kavisi kürdanlarımızı koyarak alıyoruz ölçüsünü. O ölçüye göre kesiyoruz. Böylelikle kağıdımız kırılma yapmıyor. Bu şekilde
bir tanesini taktım. Şimdi ikinci arka parçayı bir kürdanı iki kağıdın arasına yerleştiriyorum. Yani bir dizi kürdanımızın ön tarafına bir parça taktım. Şimdi bu da arka tarafına takacağım karton parçası. Kürdanlar bu iki karton parçasının arasında kalacak. Böylelikle daha sağlam ve daha kalın bir görüntü elde etmiş olacağız ve ahşap gibi görünecek. Uçları, bu kestiğimiz kartonun uçları biraz daha ince, orta kısmı biraz daha geniş gördüğünüz gibi. Uçlara doğru biraz daha incelen bir ürün elde ediyoruz bu şekilde. Evet, ön ve arka tarafına yerleştirmiştik kartonumuzu. Bu da üst parça olarak yerleşiyor. Ee, Hem kürdanların aradan görünmesini önlüyoruz hem de daha hacimli bir görüntü elde ediyoruz. Dolgun bir görüntüye sahip oluyor koltuğumuz. Yapıştırma işlemimiz bitti. Şimdi uçlarda kalan fazlalıklardan biraz daha kısaltıyorum. Buraların çok uzun görünmesini istemiyorum. Oval şekilde her iki taraftan da bu parçaları kısaltıyorum. Kesme işlemini tamamladık. Şimdi kartonumuzun etrafındaki çıkıntıların daha pürüzsüz olması için zımparalama işlemi yapıyoruz. Şimdi sıra geldi ayakları takmaya. Ayakları takarken önce altına ben bir artı koyuyorum. Ayakları yerleştireceğim noktaları belirlemek için, dengeli ve eşit olması için sandalyemizin taban kısmına artı işareti koydum ve bunlara ayaklarımızı yerleştiriyorum. Ayaklarını taktık ve şimdi aynı eşit uzunlukta olmak üzere cetvelle işaretleyerek ayaklarımızı keseceğiz. Siz bunu takmadan önce de yapabilirsiniz. Fark eden bir şey olmuyor. Daha sonra ayakların ucuna da sırt kısmına uyguladığımız boncukların aynından bütünlükte olması için hem de daha estetik durması için boncuklardan yapıştırıyoruz. Aynı boncuklarımızdan ayakların uçlarına da yapıştırıyoruz. Şimdi sıra geldi oturma minderimizi yapmaya. Koltuğumuzun oturma kısmı için daire bir karton, aynı büyüklükte bir karton kesiyoruz ve üzerine elyaf koyuyoruz. Elyafın kaymaması için öncelikle biraz yapıştırıcı sürüyorum, silikon sürüyorum. Elyafımızı kartonumuzun üzerine yerleştiriyorum. Bunu biraz daha çok az daha büyük yapabilirsiniz oturma kısmından. Ben aynı büyüklükte yaptım. Yine kadife bir kumaş kullanıyorum koltuğumuzun döşemesi için, oturak kısmı için. Bu kadifeyi de kesmiş olduğum daire şeklindeki kartonun üzerine yerleştirdiğim elyafları kaplayacak şekilde uçlarından alta gelecek şekilde güzelce katlama işlemini yapıyorum. İsterseniz yine kesikler atabilirsiniz kötü görüntüyü önlemek için. Şimdi aynı şekilde bir karton daha kesiyoruz ve bunu da yine aynı şekilde bu sefer elyaf koymadan kadife parçamızla etrafından dönüyoruz. Bu da koltuğumuzun alt kısmına kullanacağımız kapak olacak. Az önce yaptığımız elyaflı parçanın altını daha düzgün, güzel durması, daha dolgun durması için ve hacim vermesi için kullanacağımız kapak şeklinde yerleştireceğiz.
Evet, tamamladığımız ikinci kartonumuza silikonumuzu sürüyoruz ve yaptığımız üst parçayı bu alt parçanın üzerine yerleştiriyoruz. Altta hem kapak görevi görüyor, alttaki kötü görüntüyü kapatmış oluyor. Hem de arada istediğimiz bir hacmi sağlamış oluyor. Yani koltuğumuzun enini, kalınlığını biraz daha arttırmış oluyoruz. Çünkü burayı birazdan bir süsleme işlemi uygulayacağız. Bunun için de bize yeterli alanı vermiş oluyor. Evet, bu ürünle süslemeyi yapıyorum. Siz farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Ben morla altın rengini yakıştırdığım için bu şekilde altın bir şerit dönüyorum. Sandalyemizin üzerine koyacağımız oturak kısmına bu şekilde altın biye ile dönüyorum. Böylelikle taburemizi tamamlamış olduk. Gayet şık bir görüntü elde ettik. Gördüğünüz gibi minderini tamamlamış olduk. Ve şimdi taburemizi, sandalyemizi boyamaya geldi sıra. Bütün boncukları da dahil olmak üzere her tarafını bu şekilde bir renkle boyamayı tercih ediyorum. Gri tonlarında bir renk seçtim. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Daha sonra farklı bir uygulamayla buna biraz daha eskitme gibi bir doku katmak istiyorum. Öncelikle ilk kat boyamızı yapıyorum ve bu boyamız kuruduktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Evet, boyamız kurudu. Şimdi doku vermesi için altın rengi boya kullanacağım. Bu metalik renk bir boya ve bunu kullanırken bu boyayı uygularken süngerden faydalanıyorum. Çünkü tamamen fırçayla her yerine uygulamak istemiyorum. Gri boyamın üzerine böyle minik dokunuşlar yapıyorum. Hem bu boyanın kendisinden hem de kullandığım süngerden kaynaklı olarak bu dokuyu elde etmiş oluyorum. Dediğim gibi her tarafına tamamen boyayı boca etmiyorum. Sadece dokunuşlar yapıyorum. Hafif hafif vuruyorsunuz. Boyanın süngerde fazla kalmaması önemli. Az boya almanız önemli. Eğer fazlalık olduğunu düşünüyorsanız süngerde herhangi bir peçeteye ya da yanında olan bir başka süngere onu boş halde batırarak fazla boyasını alabilirsiniz. Öylelikle bu dokuyu daha sağlıklı elde edebilirsiniz. Aksi halde çok fazla boya geldiği zaman istediğimiz görüntüyü yakalayamayabiliriz. Evet, bu şekilde sandalyemizin bütün detaylarına bu uygulamayı yapıyoruz. Evet, tamamladık süngerle uygulama işlemlerimizi. Ben şimdi bu aynı boyayla boyayı fırçayla boncuklara biraz daha belirgin olarak uygulamak istiyorum. Çünkü boncuklarımın birazcık daha görünür olmasını istiyorum. Onların üzerine biraz daha yoğun şekilde bu altın rengi boyamdan uyguluyorum. Evet, böylelikle videomuzu tamamlamış olduk. Çalışmamızı tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi dokularımızı uyguladık ve oldukça eskitme, çok şık bir hava katmış olduk. Burada fark edebiliyorsunuz. Boncukları tek renk yapmıştım. Bu şekilde çalışmamız tamamlanmış oldu. Minderimizi de koyalım. Evet, yumuşaklığını fark edebiliyorsunuzdur. Videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beni desteklemiş olursunuz. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.